Dostlar selamlar. 1 Ekim Çarşamba bültenine hoş geldiniz. Çarşamba gününden 3 tane Şampiyonlar Ligi maçını birlikte konuşacağız, yorumlayacağız. İlk maçımız Arsenal Olympiakos. Emirate'de Olympiakos'u ağırlayacak Arsenal. Arsenal cephesine baktığımızda bu sene Premier Lig'e güzel bir giriş yaptılar diyebiliriz aslında. 6 maçın 4 tanesini kazandılar. Bir beraberlikleri, bir mağlubiyetleri var. Mağlubiyetleri Liverpool'a, beraberlikleri ise Manchester City'ye. Aslında direkt rakiplerinden bir puan aldılar diyebiliriz. Geri kalan bütün maçlarını kazandılar. Özellikle Gyökeres'in de gelmesiyle eksik parça tamamlandı. Bu açıdan baktığımızda bir pivot santraforun eksikliğini Arsenal sürekli hissediyordu aslında. Bir dönem orada Trossard oynadı, Gabriel Jesus oynadı, bazen Saka'yı attılar. Ama o pivot santrafor kanatlarının da verimliliğini arttırdı diyebiliriz. Orta sahadan Zubimendi, Merino ve Declan Rice'ın da skora katkıları oluyor. Olympiakos cephesine baktığımızda ise Olympiakos 5 maçın 4'ünü kazandı ligde. Sadece Panathinaikos'ta. Onlar da direkt rakibiyle aynı Arsenal City örneğinde olduğu gibi direkt rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Şampiyonlar Ligi arenasında ise Pafos'la 0-0 berabere kaldılar. Yani Pafos'u burada çok takdir ettim çünkü 25. dakikadan itibaren Olympiakos gibi bir deplasmanda sonuçta Olympiakos buranın gediklilerinden. Şampiyonlar Ligi, UEFA, konferans her sene burada bulunan bir takım. İyi direndiler ve bir puan almayı başardılar. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Atletik Bilbao deplasmanından San Mames'ten 2-0'la çıktı ve 3 puan almayı bildi. Burada benim ana tercihim Arsenal'ın Emirate'de kazanacağı yönünde olacak. Kombine yapmak isteyenler, combo yapmak isteyenler daha doğrusu 1 ve 1.5 üstünü değerlendirebilir. Arsenal bence bu bültenin yani çarşamba gününün kale maçıdır diyebilirim. İkinci maçımızda Bayer Leverkusen PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Maçın detayına geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analist ile beraber bir sonraki günün bülteninden seçtiğimiz maçları enine boyuna konuşuyoruz, analiz ediyoruz. Sizlere tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bahis eğitim serimizi sonlandırdık. Onu da bahis eğitim serisi oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Orada da bahiste daha da bilinçlenebilirsiniz. Ve yeni başlatacağımız bir serimiz olacak. Bunun duyurusunu yapmıştık. Her gün saat 12'de bu kanalda bir takımın kültürü, formasyonu, bu seneki durumu, geçen yılki durumu, güncel haberleri gibi aslında bahiste maçları nasıl seçiyorsun, takımları nasıl tanıyorsun sorusunun cevabını seri halinde toplamda 96 videoluk bir seri olacak. 5 büyük ligdeki bütün takımları enine boyuna konuşacağız. Her gün saat 12'de de takım analizi içeriğimiz yayında olacak. Sizler de az önce saymış olduğum içerikleri kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni bırakmadıysanız beğeniler bizim için kıymetli. Bir beğeni bırakmanızı rica edeyim ve haydi gelin Leverkusen maçına geçelim. Leverkusen cephesine baktığımızda ilk etapta Kasper Hülmand yönetiminde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. 10 gol atarken kalelerinde 8 gol gördüler. Yani aslında dalgalı bir Bayer Leverkusen başlangıcı var diyebiliriz Bundesliga'da. Baktığımızda Gladbach'la berabere kaldılar. Werder Bremen'le berabere kaldılar. Ve Hoffenheim'a sezonun açılış maçında kendi sahalarında boyun eğdiler. Bütün maçları 1.5 üstü ve karşılıklı gol var oldu. Sadece Mönchengladbach maçı 1-1 bitti. Kalan 4 maçı 2.5 üstü oldu ve hepsinde ilk yarılarda gol sesi duyduk. Bunu bir cebimize koyalım. PSV cephesine baktığımızda ise PSV ligde yani kendi liginde iyi gidiyor diyebiliriz. 7 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Mağlubiyeti de zaten Ajax'a karşı aldılar. 21 gol atarken kalelerinde 11 gol gören bir PSV var. Şimdi iki tane formda takım var. Yani gol yönünde formda takım var. Aslında PSV burada 7'de 7 yaparak genelde Hollanda'ya başlıyor. Bayer Leverkusen'i daha üst sırada görebilirdik ama bu biraz da aslında rakiplerine de gol şansı verdiklerini gösteriyor. O yüzden gollü maçlar geçiriyorlar. Buradaki ana tercihim benim ilk yarıda bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Yani bu maçın ilk yarısı 0-0 biteceğini düşünmüyorum. İlk yarıda 0.5 üstü günün ideallerinden diyebilirim. Alternatif arayanlar için ise ilk yarı 1-2 çifte şans. Yani ilk yarı berabere bitmez. Bayer Leverkusen veya PSV önde bitirir diye öngörüyorum ama biz gene de bu iki açık takımın mücadelesinde biri de yanımızda tutalım. O yüzden ilk yarı 0.5 üstü çok ideal görünüyor.
Çarşamba gününden üçüncü ve son maçımız ise günün maçı. Herkesin merak ettiği maç Barcelona Paris Saint-Germain. Barcelona cephesinden baktığımız zaman Hansi Flick'in öğrencileri sadece bir beraberlikle La Liga'da devam ediyorlar. Oynadıkları 6 maçta bir beraberlik, 5 galibiyetleri var. Gene bomba gibi bir giriş yaptılar diyebiliriz. Fakat karşısında iyi de bir giriş yapan Real Madrid var. Bu sene La Liga şampiyonluğu biraz daha keyifli geçecek gibi görünüyor diyebiliriz. 19 gol attılar, kalelerinde 4 gol gördüler sadece. Paris Saint-Germain cephesine baktığımızda ise onlar da 6 maçın 5'ini kazandılar. Sadece Marsilya'ya 1-0'la boyun eğdiler deplasmanda. Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 gibi net bir Atalanta galibiyeti aldı Paris Saint-Germain. Baştan başa üstün oynadığı bir mücadeleydi zaten. Barcelona cephesine baktığımızda ise Newcastle'ı zorlansa da 2-1 yenmeyi başardı Barcelona. Şimdi iki tane denk takımın mücadelesi, oyunun kitlenme ihtimali yok mu? Var. Ama bir erken final niteliğinde bir maç. Yani zaten bu takımlar bir noktada çeyrek final, yarı final oynuyorlar. O yüzden benim buradaki ana tercihim keyifli bir maç başlangıcı olacak. Burada minimumda ilk yarıda bir gol sesi duyacağımızı düşünüyorum. Bir dipnot geçeyim. Barcelona ev sahibi görünse de şu anda Nou Camp'ın tadilatı nedeniyle farklı bir sahada oynanıyor maçlar. O yüzden öyle bir deli dehşet Nou Camp baskısı görmeyeceğiz bu maçta. O da biraz daha yanılgılara sebep olmaması için ayrıca altını çizmek istedim. Benim buradaki ana tercihim ilk yarıda bir gol sesi duyacağımız yönünde olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de saat 4'te her gün ertesi günün maçlarına hakim olmak için, bahis eğitimleriyle bilinçlenerek kazancın yolunu daha da açabilmek için her gün saat 12'de bir takımı uçtan uca tanıyabilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizler için kritik, kıymetli. Sizler gibi, bizler gibi bahise merakı olan, bahise hevesi olan, bahiste kazanmak isteyen kişilerin karşısına bu içeriklerin çıkmasında sizler de beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Unutmayın, bahiste para böyle kazanılır.